tercümanın yaşadığı sorunlar ya da yaşayabileceği sorunlar üzerinde öngörülerekten destek mekanizmaları bu dernekler tarafından ya da başka yerler tarafından ya da kendisi için yapabileceği şeyler üzerinden konuşursak siz bu konuda ne düşünürsünüz? Ne gibi önerileriniz olurdu ya da ne gibi sizce sorunlar yaşanıyor? Sunumda da altını çizmek istediğim bir temel konulardan birisi bir taahhüt meselesidir, işe bağlılık meselesidir. Yani bir tercüman olarak bu taahhüdümüzü hem işimize hem kurumumuza e, danışanlarımıza nasıl sürdürülebilir bir hale getirebiliriz? E, Bunu yapmak için yani ilk başta çok heyecanlı, çok büyük bir şevkle, çok büyük bir motivasyonla başlıyoruz işimize, çalışmalarımıza. Ve önemli olan bu motivasyonu kaybetmemek. Ama bir süre sonrası tükenmişlik, bitmişlik, sonrası yorgunluk, aşırı yani yorgunluk, bir şefkat yorgunluğu ortaya çıkıyor. E, Ve tercümanlar bu şefkat yorgunluğunu, bu tükenmişlik hissini nasıl aşabilirler? Bu öz bakım sayesinde, dinlenme sayesinde, e, terapi desteği sayesinde, sonrası süpervizyon desteği sayesinde. Bence tercümanlar bunları yani ciddiye almaları gerekiyor. Ee, bu desteği almadan yani bu taahhüdü yani işe taahhüdü, danışanlara taahhüdü yani sürdürülebilir kılmak çok mümkün bir şey değildir. O yüzden bu öz bakım meselesini çok ciddiye almamız gerekiyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Yani tercümanların öncelikle çalıştığı kurumla beraber, yani bu aslında karşılıklılık ilkesiyle hareket edilebilecek bir şey. Tercümanların kendilerine e, yaptıkları işe dair bir farkındalık, bir bilinç düzeyini yükseltmek yoluyla, yani nelerle karşılaşabilirler, nasıl sıkıntılar yaşayabilirler, ruhsal anlamda zedelenme ihtimalleri nereden nasıl karşısına çıkabilir, bunlara dair zaten sürekli bir kendini eğitmesi, belki işte bunun üzerine düşünmesi, bunun üzerine destek alması gerekiyor. Kurumların tercümanlara, yani sahada bu travmatize olmuş yoğun bir şekilde kitleyle yan yana çalışan tercümanlara, belki sosyal çalışmacılar da dahil, bunu hani o kitleyle aynı dili konuşmaları hasebiyle nispeten bu insanlara bir destekleyici mekanizmalar sunması gerekiyor. İşte bu terapi desteği olur, süpervizyon desteği olur, işte dayanışma e, faaliyetleri olur, atölyeleri olur, akran e, desteği diyebileceğimiz. Yani bu çeşitlendirilebileceğimiz çeşitli mekanizmalar, kanallar kurularak ancak bu alanda çalışan tercümanlar kendilerini bu işe devam etmek için motivasyonlar ve kaynakları ulaştırarak ancak ayakta durabilir ya da ruh sağlığını koruyabilir stabil bir şekilde. Çok teşekkürler katkılar için. O zaman son olaraktan ben size belki de biraz daha kendi deneyimlerimizi konuşturmak için sizin kendinizin yaşadığı bir sorun oldu mu? Buna nasıl bir çözüm aradınız? Son olaraktan bunu sormak isterim. 5 yıl aşkındır bu alanda tercümanlık yapıyorum. Buna yani ruh sağlığı tercümanlığı da dahil. Yani terapi süreçlerinde de tercümanlık yaptım. Başlarda yani bu bahsettiğim yoğun travmatize olmuş bireyleri tercüme faaliyeti yaparken bir süre sonra şeyi fark ettim. Yani bu travmaları kendi üzerime yüklendiğimi, yani benzer belirtiler taşımaya başladım. İşte tercümesini yaptığım insanların yaşadığı yoğun çaresizlik duygusunu ya da işte e, asosyalleşmesini, hani insanlardan uzaklaşmasını ya da aşırı tepkiler vermesini bir süre sonra kendime de gözlemlemeye başladım. Yani benzer bir süreci kendim de üstlenip sırtlanıp bir danışanla özdeşleşme süreci diyebileceğimiz bir süreç yaşadığımı fark ettim. Sonra yani dönüp baktığımda ya da işte alanında uzman terapistlerle ya da birlikte çalıştığım terapistlerle bunu konuşmaya başladıkça aslında bunların
olağan şeyler, literatürde yeri olan şeyler olduğunu ya da beklenen, bilinen şeyler olduğunu fark ettim ve sonra yani bunu öngörmeye başladım. Yani bu alanda çalıştığımız için, çalışmaya devam ettikçe zaten dediğim gibi benzer profillerle sürekli çalışıyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Bahsettiğimiz yani göç alanındaki kitle zaten işte dediğim gibi sürekli işte savaş, göç, tecavüz, istismar gibi vakaların çok yüksek oranlarda yaşandığı, işte bu insanların bunlara maruz kaldığı bir kitleden söz ediyoruz. Dolayısıyla bizim neyle karşılaşacağımızı 3 aşağı 5 yukarı yaklaşık olarak hesap edip kendimizi buna dair bazı işte şeylerle, bazı önlemlerle, tedbirler alarak kendimizi koruyucu önlemler alarak donatmamız gerektiğini keşfettim. İşte terapilerden sonra mesela etkilendiğimi hissettiğimde bunu terapiste, o seansı yapan terapiste tabii ki de açıklayarak ya da ondan destek isteyerek rahatlatmaya çalıştım kendimi. Ya da daha genel anlamda mesela diğer benzer süreçleri yaşayan tercüman arkadaşlarımla bunu hani bir deneyim paylaşımı gibi e, paylaşarak yani bu yüklerin bir şekilde hafifletip taşınabilir düzeye getirilmesine çalışmanın en doğru yöntem olduğunu fark ettim, keşfettim.